Selamlar dikiş sınıfından modelistlik ustalık sınavıyla ilgili bir gönderi hazırlıyorum şimdi. Sizler için söz vermiştim. Instagram sayfamdan da anket yapmıştık. Modelistlik oldukça fazla talep görmüştü. Bir sonraki videomuzda hazır giyim modern makinacılığı ile ilgili olacak. Bunlar ustalık sınavları ile ilgili olacak. Ayrıca çok fazla talep olduğu için de kalfalık sınavları ile ilgili videolar çekmeyi de düşünüyorum. Ben Sibel hocanız, namı diğer dikiş sınıfı. Instagram sayfamdan ve YouTube kanalımdan sizlere dikiş, modelistlik nasıl dikilir, nasıl kesilir, kalıbı nasıl çıkarılır, ustalık sınavlarına nasıl hazırlanılır, nasıl usta öğretici olunur, hepsinin püf noktalarını, inceliklerini, izlemeniz gereken yolları anlatıyorum. Oynatma listelerime bakabilirsiniz. Dış giyimden iç giyime, söylediğim gibi ustalık sınavlarından dikişe yeni başlayanlara önerilere kadar birçok videoyu göreceksiniz. Kanalıma eğer ilk kez geldiyseniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eski takipçilerime, sadık takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için sağ olun, abone oluyorsunuz, beğenmeyi ve kaydetmeyi ve tabii ki arkadaşlarınıza önermeyi de unutmuyorsunuz efendim. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Direkt konuya girmek istiyorum. Çünkü baştan alırsak gene videomuz çok uzun olacak. O yüzden eğer diğer alanlardaki yani ustalık sınavlarıyla ilgili diğer konulara bakmak isterseniz, drapaj eğitimlerime bakmak isterseniz lütfen oynatma listelerime ve Instagram'daki eski gönderilerime, videolarıma bakabilirsiniz. Birkaç link de zaten ben aşağıya bırakacağım. Notlarımı da aldım. Daha doğrusu elimde şu an ustalık sınavına girmiş olsaydınız ve modelistlikten bir sınava girmiş olsaydınız nelerden değerlendirilecektiniz? Onunla ilgili bir form aldım. O form üzerinden puan puan, aşama aşama sizlere bu sınavın içeriğini anlatacağım efendim. Moda, tasarımı, teknolojileri alanı, modelistlik ustalık sınavı. Okumaya başlıyoruz. Sınav süresi tam 8 saat sürüyor. Sınava başlama saatinden itibaren kamera açılır açılmaz 8 saatlik bir süreniz var. Ama bu bazen yoğunluktan dolayı, sınav merkezinin şartlarından dolayı daha az bir sürede verilebiliyor. Kadın terziliği ustalık sınavında biliyorsunuz süremiz 5 saatken hazır giyim modern makinacılığında eğer yanlış hatırlamıyorsam 3 saat gibi bir süreydi. Sorunun ve sınavın ağırlığına göre, sizden istenecek şeylere göre sınav süresi belirleniyor. Daha önce de anlattığım üzere kadın terziliği ustalık sınavında olduğu gibi bu sınavda da 2 kişilik bir sınav komisyonu sizi sınav yapacak ve kameralar açık olacak. Sınav süresince birazdan okuyacağım sınav sorusunda belirtilen kriterleri yerine getirerek sınav ürününüzü kameralar önünde bitirerek sınav komisyonunuza teslim edip sınavınızı sonlandıracaksınız ve hayırlı haberleri bekleyeceksiniz inşallah. Bütün uygulamalı sınavlarda, ustalık sınavlarında, kalfalık sınavlarında olduğu gibi sınava gelmeden önce, sınavdan bir hafta 10 gün öncesine kadar mutlaka sınav komisyonuyla görüşebileceğiniz bir pozisyonda olun. Sınava gideceğiniz merkezdekilerle iletişime geçin. Sınav merkezine gidin ve siz nerede sınav olacaksanız sınava gireceğiniz atölyeyi mutlaka görün. Makinalara mutlaka bakın. Hangi malzemeler o atölyede mevcut, hangileri değil, hangilerini sizin götürmeniz gerekiyor, hangileri zaten sınav komisyonu tarafından size verilecek, bu bilgilendirmeler sizlere yapılacaktır. Ama sınava bir gün varken bunları yaparsanız bununla ilgili çok mesaj geliyor. Hiçbir zaman bu sınavlarda başarılı olamazsınız. Bizim kurumumuzda diğer komisyon arkadaşlarımla beraber biz mutlaka kişiyi arayıp şu tarihte, şu saatte, şu sınav merkezinde sınava gireceksiniz. İşte modelistlik sınavınız var, kadın terziliği sınavınız var, iç giyim modelistliği sınavınız var. Bu saatte lütfen kurumumuzda hazır olun ve şu malzemeleri getirin. Sorunuz da bu olacak diye soruyu mutlaka atıyoruz. Gerekli malzemeleri de söylüyoruz.
Bizde bazen bu imkanlar çok imkanlıyken bazı kurumlarda bu imkanlar olmayabiliyor. Sınav komisyonunun böyle bir zorunluluğu ve mecburiyeti yok. Sınavınızın peşine düşecek olan da sizsiniz. Sorunuzun peşine düşecek olan sizsiniz. Neler yapılacağını öğrenecek olan sizsiniz. Sınav sorumuz sabittir. Bakanlıktan gelir. Biz bu bakanlıktan gelen sınav sorusunu direkt biz sınava girecek kişilere iletiriz ve sınavda da bunları isteyeceğimizi söyleriz. Ben şimdi size başlıyorum ve modelistlik sınavının sorusunu okuduktan sonra sınav sırasında sizleri neler bekliyor baştan sona aşamalı olarak anlatacağım. Elinize bir kağıt kalem alın. Benim bütün kursiyerlerim bu şekilde sınava hazırlanıyor. Bunu yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Tek tek 50, 60, 70, 100 maddelik bir liste hazırlıyorlar. Sınav esnasında da o listeleri ellerinde oluyor. Her aşamada yaptıktan sonra o aşamanın üzerine çiziyorlar ve akılları hiç karışmadan, hiç bunalmadan bütün sınavlarda başarılı oluyorlar ve usta öğretici olarak çalışmaya bile başlıyorlar. Benim en mutlu olduğum aşaması da bunu Instagram kanalımdan paylaşmak oluyor. Çünkü benim de bir emeğim oluyor ve çok mutlu oluyorum. Eğer sizler de benim söylediğim şekilde hazırlanırsanız sınava ve benim söylediklerimi dikkate alarak yaparsanız nasıl olsa aklımda kalır unutmam demeden notlarınızı çıkarır sınavda da bu şekilde yaparsanız ben baştan uyarılarımı yapayım sınavda başarılı olursunuz. Aksi halde olamazsınız, olamıyorsunuz. Lütfen bunu dikkate alın ve kendinizin emeği olun. Şimdi efendim uygulama sorumuz şudur. 8 saat süresi içerisinde sizden beklenecek soru. 6-12 yaş temel beden baz kalıp üzerine verilen model size verilecek ve baz kalıp size verilecek. Baştan alıyorum. 6-12 yaş temel beden baz kalıbı üzerine verilen modeli ayaklı bebe yakalı, kısa karpuz kollu, kolu manşetli, önden etek, tek sıra düğmeli, düz kapama paylı, basit pat olacak, çift taraflı, köşeleri yuvarlak, aplike cepli, etek uçları yandan 10 cm yırtmaçlı bir model uygulayınız. Bu modelin şablonunu hazırlayarak modelin kesimini ve dikimini yapınız. 6-12 yaş temel beden baz kalıbı ve teknik föy sınav komisyonu tarafından sizlere verilecektir. Bakınız özeti şudur. Size sınav komisyonu 6-12 yaş temel beden baz kalıbınızı verecek. Diyecek ki bu sizin temel kalıbınız. Bu temel kalıp üzerine burada sıraladığımız modeldeki özellikleri tek tek modelleme yapacaksınız. Model uygulama yapacaksınız. Açılımlarını yapacaksınız. Şablonlayacaksınız. Kumaşa yerleştirip kesip dikeceksiniz. Neden 8 saat olduğunda sanıyorum anlamışsınızdır. Şu an ben söylediğimde ve kağıttan okuduğumda son derece karmaşık, göz korkutucu, ürkütücü gelebilir ama hiç değil. Zaten modelistseniz bu söylediğim son derece size kolay gelecektir. Zaten sınav komisyonuyla öncesinden görüştüğünüzde bu soru size verileceği için de evde kendiniz bunun hazırlığını yapacaksınız. Neyle karşılaşacağınızı bileceksiniz. Mutlaka evinizde bu kalıbı çıkararak, modelleyerek, model uygulayıp, şablonu yaparak, kumaşa yerleştirip, keserek mutlaka dikimini yapıp bir kez veya yapamadıysanız 2 kez çalışıp sınava öyle girmeniz gerekiyor. Sınava gidip de sürprizlerle karşılaşmayın. Ay ben yetiştirebileceğimi zannediyordum. Ay ben yapabileceğimi zannediyordum. Çok kolay geliyordu. Sınavda şöyle oldu, sınavda böyle oldu. O sırada aklım karıştı. Zaten sınav stresi var. Zaten sınavın getirdiği belli bir yük, belli bir ağırlık, belli bir zamanda yetiştirme var. Size kimse şuna demiyor. Yani al bu kağıdı git burada yazılanları al yap evde getir 3 gün sonra teslim et yok. Sınava giriyorsunuz kameralar açılıyor ve siz o kameraların önünde bu söylenen her şeyi yapıyorsunuz. O yüzden lütfen önceden çalışın, provalarınızı yapın, ezberleyin, kafaya oturtun. Söylediğim gibi notlarınızı da çıkarın. Sınav esnasında da aşama üzerlerinden tiki atın, çizin, gidin ve
Başarılar dileyelim biz de size. Değerlendirme formuna gelince, bu yaptığınız her işlemin belli bir sürede şu kağıtta göstereceğim üzere her aşamasının belli bir puanlaması var. Ekranda da paylaşırım zaten. Şimdi onları okuyacağım. Bu konuyla ilgili sorularınızı lütfen yorumlar kısmına yazın ve bu sınava girecek olan arkadaşlarınızın da izlemesini sağlayın. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır, bunu biliyorsunuz. Buradaki puanlamaların toplamında şu arka sayfada da var. Hepsini yerine getirdiğinizde toplamda 100 puanı alıyorsunuz. Geçer not 50'dir. 50 puanı aldığınız takdirde sınavınızı geçerseniz. Sadece kurs saatlerinizde girecekseniz eğer. Ama sektör geçmişiyle birlikte yazılı sınavda varsa o durum biraz değişiyor. Onu da gene geçmiş gönderilerimde alta linklerini bıraktığım gönderilerde bulabilirsiniz. Puanlamaya geçiyorum. Size soru verildi. Modeli tekrar söylüyorum. Temel beden üzerine 6-12 yaş temel beden üzerine onu biz veriyoruz. Temel beden elinizde, masaya koydunuz. Ayaklı bebe yakalı, kısa karpuz kollu, kolu manşetli, önden tek sıra düğmeli kapamalı, basit paylı, çift taraflı köşeleri yuvarlak aplike cepli, etek uçları yandan 10 santim yırtmaçlı modeli uygulayıp, şablonunu hazırlayıp, kumaşa yerleştirip kesip dikimini yapıp sınav komisyona teslim ediniz. Tüm bu yaptıklarınız nasıl değerlendiriliyor? İşe uygun kişisel koruyucu donanım kullanır. 1 puan. Gözlük mü takmanız gerekiyor? Önlük mü giymeniz gerekiyor ki giymenizi öneriyorum ben size bir komisyon üyesi olarak. 1 puan da 1 puandır. 49'da 50 yapar bakarsanız. Özenli iş, özenli işi beraberinde getirir ayrıca. Diğer madde. Dikilecek ürünün işlem sırasını teknik föğöre teslim eder. Teknik föğünüzü kendiniz hazırlayın bu arada dedim ya, ajandaya yazın. Kullanılacak araç, gereç ve yardımcı malzemeleri dikime uygun şekilde hazırlar. Sınavınız başladığı anda bütün kullanacağınız malzemeler önünüzde dizili olacak ve sınav esnasında malzeme aramayacaksınız. Sınav komisyonuna sınav başlamadan önce sorabilirsiniz ama sınav başladıktan sonra şu malzeme var mıydı diye soramazsınız. Teknik föy 1 puan. Şimdi söylediğim malzemeleri hazırlama 2 puan. Bakın etti 4 puandan. Sınav başlamadı. Şu an cepte 4 puanınız var sizin. Diğerine geçiyorum. Model için istenilen dikiş tekniklerine göre kullanılacak makinayı dikime hazırlar. 3 puan. Etti 7 puan. O kadar korkacak bir şey yokmuş değil mi? Model için istenilen dikiş tekniklerine göre kullanılacak aparatları hazırlar. Büzgülü bir model mi? Büzgü ayağınız orada olacak. Fermuar mı dikeceksiniz? Fermuar ayağınız orada olacak. Bir yerinde kırmızı, bir yerinde beyaz ip mi kullanacaksınız? Bir yerinde 14 numara iğneyle dikeceksiniz. Bir yerinde 11 numarayla mı dikmeniz gerekiyor? Hepsi öncesinden hazır ve planlanmış olacak. Bu da 3 puan efendim. 10 puanımızı cebimize koyduk. Yani malzemeyi hazırladık, önlüğümüzü giydik, makinalarımızı, aparatlarımızı hazırladık. 10 puanı garantiledik demektir bu da. Uygulama aşamasına geçiyoruz. Uygulama aşamasında da baz kalıp üzerinde teknik föye göre model uygulama yapar 10 puan. Model uygulamayı yaptınız 10 puan. Model uygulamalı kalıp parçaları üzerine gerekli bilgi, yazı, sembol ve işaretleri yerleştirir 3 puan. İşte ön ortası, düz boy iplik, ön, arka, 1 adet kesilecek, 2 adet kesilecek, şablon işaretlerini ve yazılarını mutlaka yerlerine doğru bir şekilde yazıyorsunuz. Tabi kalıbı model uyguladıktan sonra açılımını yaptınız, şablonunu hazırlayacaksınız. Şablonu da hazırladıktan sonra ne demek şablon hazırlama? Dikiş paylarını çizip öyle keseceksiniz demek. Buna da dikkat edin. Şablon ve paylar 3 puan. Ana ve yardımcı malzeme hesabı yapmak 3 puan. Pastal yerleşim planını kumaş özelliğine göre kontrol ederek yapmak 3 puan. Bunlar şimdi aşama aşama geliyor biliyorsunuz. Pastal planında da ne yapacaksınız? Kumaşı düzgün, işte düz boy ipliğine göre yerleştireceksiniz. Kalıpları en ekonomik şekilde fire vermeden ve tekniğe uygun olarak kumaş üzerine yerleştirmeniz gerekiyor. Aman ben sınav esnasındayım, bana ne, 1 metre fazla kumaşım gitsin, keseyim şunda, hayır. Sınav komisyonu olarak biz ona çok dikkat ediyoruz. Çünkü kumaşı yerleştirmeyi biliyor olmanız gerekiyor. Kesimi biliyor olmanız gerekiyor.
Biz bunu sizi biliyor kabul edebilmemiz için orada tam da 5 puanlık olan bu aşamayı yapmış olmanız gerekiyor. 6-12 yaş model uygulamalı kız çocuk gömlek kesimini yapar. Kesim 5 puan. Bakın kesime kadar geldiniz 5 puan. 6-12 yaş kız çocuk gömleği düz kapama basit pat çalışmasını yapar. Yani aşama aşama kesimini yaptık. Önce patı çalışacaksınız demek. Not alın bunları. Bak not alın, soracağım, sınav yapacağım size öncesinde. 6-12 yaş kız çocuk gömleği omuz dikişini tamamlar. Patı yaptık. Omuz dikişini yaptık. İkinci aşama. Kız çocuk gömleği cep ağzını temizler ve bedene takar. Cepleri diktik. 5 puan. Kız çocuk gömleği kol ve beden birleştirme işlemini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar. 3 puan. Kız çocuk gömleği manşet dikimini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar. Manşet 3 puan. Bu aşamayla dikeceksiniz. Çok puan. Atlamak yok aşamaları. Kız çocuk gömleği yan dikişteki yırtmacı yapar. 5 puan. Model uygulamalı kız çocuk gömleğinin yakasını hazırlar. 5 puan. Kız çocuk gömleği yaka takma işlemini yapar. 3 puan. Model uygulamalı kız çocuk gömleği ilik ve düğmelerini yapar. 5 puan. İlik düğme yapmazsak ne olur hocam? 5 puan almazsak ne olur? Ama bitmiş ürün sayılmaz. Yani bir gömleğin ilik ve düğmesini yapmadan teslim ederseniz biz o işi bitmiş kabul etmiyoruz. Buna da lütfen dikkat edin. Cep dikmezsem ne olur? Hayır, cep isteniyor, dikeceksin. Bitmiş ürün olarak teslim etmediğinizi varsayıyoruz ve sınavınız başarısız olur. Ona da çok dikkat edin. 6-12 yaş model uygulamalı kız çocuk gömleğinin üretimini tamamlar. 10 puan. Ya gömleği diktim bitirdim sadece 10 puan mı demeyin. Bu üsttekiler tamamsa üstüne bu 10 puanı alıyorsunuz. Burada da lütfen yanlış bir anlaşılma olmasın. Çok çok önemli. Bunun çok çok önemli olduğunun altını defalarca da çiziyorum. Soruları da yorumlara bekliyorum. Tam bu arada da videomu beğenebilirsiniz mesela. Ölçü tablosunda size verilen ölçülere uygun mu yaptığınız gömlek? Kalıptaki ölçüler değişmiş mi? Kalıba uygun mu? Teknik föye uygun mu? Ölçü kontrolünü yapacaksınız. Tabii ki uygun olması gerekiyor. Tahmin edersiniz ki bu da 2 puan. Tespit ettiği hataları uygun şekilde düzeltir. Oldu da düzeltilebilecek bir hatayı gördünüz. Hemen dönüp şunu da diyebilirsiniz sınav komisyonuna. İşte cebi yarım santim kaydırmışım, onu düzelteceğim. Tık 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 sökersiniz, cebi düzeltirsiniz. Bu aynı zamanda hanenize artı puan olarak da yazılır. Çünkü herkes hata yapar. Sınav esnasında da hata yapabiliriz. Sınavda süreniz yetiyorsa hatanızı düzeltebilirsiniz. Bundan yana bir not kırılması veya bak yanlış dikmiş orayı düzeltiyor demiyoruz. Yanlışını gördü düzeltiyor. Vallahi bravo diyoruz. Zamanında da yetiştirdi diyoruz. Bundan emin olun. 6-12 yaş model uygulamalı kız çocuk gömleği son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar. İpliklerini temizlediniz, kontrollerini yaptınız. Bitmiş ütüsünü de yapıyorsunuz. Tabi bu arada ara ütülerini de yapmayı unutmayın. Ara ara ütüyü kullanmak da çok önemli. Son ütüyü, bitmiş ütüyü yapsanız bile ara ütüyü yapmamışsanız ürün kötü gözükür. Bu da puanınızı olumsuz yönde etkiler. Zamanını verimli kullanır. 2 puan. Yani zamanında ürünü teslim edeceksiniz. Zaten sınav süresi bittiği zaman ürün teslim edemezseniz gene sınavınız geçersiz sayılacaktır. Üretim esnasında makine içinde, çevresinde ve altında oluşan artıkların temizliğini yapar. Masanızı, makinenizin etrafını temizleyip makinenizden ipleri çıkarıp aparatları düzenleyip makinenizi kapatıp fişini çekip motorunu kaldırıp gerekiyorsa kullandığınız araç gereci toplayıp çalışma alanınızı düzenli olarak bırakacaksınız. Bakın bu da 3 puan. Gömlek dikerken bazı işler ters gitmiş olabilir, hoşunuza gitmemiş olabilir ama bunlar hep size 2 puan, 3 puan, 1 puan torbada birikiyor. Onu da unutmayın. Önemlidir. Çalışma ortamının temizlik ve düzenini sağlar. Tam olarak 3 puan. Puanlamamız da bu kadar. Bütün bunları yaptığınız zaman 100 üzerinden değerlendirileceksiniz ve 50 puanı aldığınız takdirde dediğim gibi sınavdan başarılı sayılacaksınız ve
ustalık belgenizi almaya hak kazanacaksınız. Tabii ki ustalık belgesini almak aynı zamanda iş yeri açma belgesi demektir. Sadece iş yeri açma belgesi almak için sınava girenler için bunu söylüyorum. Ama kariyerinize usta öğretici olarak usta öğreticilik yapıp eğitmen olarak devam etmek isterseniz de usta öğreticilik sınavlarına ve oryantasyon sınavına girmeniz gerekiyor. Onunla ilgili gönderimde gene aşağıya bıraktığım linklerde bakabilirsiniz. Aynı zamanda giyim haricinde el sanatları ve nakış bölümüyle de ilgili videolar çekeceğimin bilgisini buradan sizinle paylaşayım. Burada da şunlar yazıyor. Zaten biz bunu WhatsApp'tan gönderiyoruz kişiye. Yani biz sınava girecek olan kişiye gönderiyoruz. Siz de talep edebilirsiniz sınav merkezinden, sınava gireceğiniz kişilerden değerlendirme formunu. Ekranda da Instagram'da da paylaşmaya çalışırım. Sınavda isteyeceğimiz malzemeler yazıyor. Ama bazıları zaten bizim atölyemizde oluyor. Yani bu bize devletin gönderdiği matbu bir evrak. Ama burada şimdi cetvelli riga çeşitleri demiş. Bizim atölyemizde riga oluyor. Diyoruz ki riga cetvel getirmenize gerek yok. Ama her kurum için bu durum değişir. Bunu da unutmayın. Her koyun kendi bacağından asılır. Türkiye'nin neresinde bu sınava eğer girecekseniz, Türkiye'nin neresinde kaç saatte nasıl bir şeyle yapacaksanız modeli de değiştirebilirler belki. Denir ki cebi çıkardık, robalı değil, robasız gibi. Modeli önceden öğrenmek sizin sorumluluğunuzda. Videom çok uzun oldu biliyorum ama kısa anlatılacak şeyler değil. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen bunu yorumlar kısmına da yazın. Başka video istekleriniz varsa bunu da yazın. Devam edeceğiz böyle videolara ama sadece böyle videolarım yok. Nasıl dikilir, dikiş aşamaları, nasıl kesilir, kumaş çeşitleri, telalar her şey benim kanalımda. Çünkü dikiş sınıfında öğrenildikten sonra ustalık ve usta öğreticilik sınavlarına girilir, başarılı olunur. Dikiş sınıfından selamlar ve sevgiler herkese. Görüşmek üzere.